Atölye Masal YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle piramit cüzdan örüyoruz. Piramit şeklinde şöyle görmüş olduğunuz gibi farklı bir görüntüye sahip. Kullanımı da çok pratik. Şu şekilde bir askısıyla kullanabileceğimiz değişik tasarımlı bir cüzdan olacak arkadaşlar. İsterseniz bozuk paralarınızı koyun, isterseniz alışveriş çantanızı içerisine koyabileceğiniz çok amaçlı yine küçük bir cüzdan örmüş olacağız sizlerle. Nasıl kullanıyoruz hemen onu göstereyim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi açıyoruz. Yine iki parça şeklinde örebileceğimiz bir cüzdan olacak. Önce alt kısmını tamamlayacağız. Ardından kapak kısmını tamamlayacağız. Ve bu şekilde bir bağlantıyla bitirmiş olacağız. Bunu isterseniz biraz daha uzun tutabilirsiniz. Kendi istediğiniz uzunluk ayarına göre cüzdanı da istediğiniz büyüklüğe göre sayılarını değiştirerek eriştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde de çekerek kapatıyoruz cüzdanımızı. Bir bağlama ipi daha yapabilirsiniz. Şu kısımda çalışabilirsiniz. Ağzını da bağlayabilirsiniz. Bu cüzdanımızın ölçülerine ve malzemelerine bakalım. Buna geçmeden önce de arkadaşlarım kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki yeni projelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi öncelikle ölçülerine bir bakalım. Hemen ip kısmından başlıyorum. Kağıt iple ördüm arkadaşlar. İstediğiniz iple örebilirsiniz. Şöyle hemen. Tabi buralarda düğümlerim var. Onları da hesaba katabilirsiniz. Bu kattığımızda yaklaşık 20 santimlik bir ip örmüş oldum ben. Zincir çekerek ördüm. Farklı şekillerde de değerlendirebilirsiniz. Hemen şu kısmını ölçelim. Dediğim gibi istediğiniz şekilde büyütmek, küçültmek sizin tercihinizde bağlı bir durum. Şöyle yaklaşık 10 santim enimiz var. Uzunluğu da 8 santim. Şu kapak kısmını da hemen şöyle yaklaşık olarak 13 santim diye verebilirim arkadaşlar size. Bütün detaylarını örerken birlikte adım adım takip etmiş olacağız. İp olarak da yaklaşık 30 gram kağıt ip kullandım. Toplamda istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Arta kalan iplerinizi değerlendirmek için çok güzel bir fırsat. Hemen değerlendirmenizi tavsiye ederim. Tığ olarak kullanacağımız 6,5 numara 3,75 milimlik bir tığdır. Bu ip için el ayarınıza ve seçeceğiniz ipe göre de tığınızın kalınlığını tabii ki belirleyebilirsiniz. Hadi o halde hazırsanız kalan iplerimizi değerlendirelim. Şimdi ben yine kağıt ipimi kullanıyor olacağım. Ağırlık olarak kırmızı çalışacağım ve simli ip katacağız arasına. Öncelikle zincir çekerek başlıyorum. İlk defa yapacaklar arkadaşlarım için zincir çekimini de göstermiş olayım. İpinizi nasıl rahat tutuyorsanız parmağınıza sarabilirsiniz. Parmak aralarınızda tutabilirsiniz. Şöyle ipimi alıyorum. Tığımın kancasıyla bakın şu şekilde çekiyorum. Şöyle tutuyorum ve oluşturduğum halkanın içerisinden çekiyorum, kilitliyorum. Şimdi zincirime tığımda bir ilmeğim var. Kancasının üzerine ipi alarak bu tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum ve bir zincir yapıyorum. Ve ikinci zincirimi yapıyorum. Ve üçüncü zincirimi yapıyorum. Bu şekilde devam ederek zincirlerinizi oluşturabilirsiniz. Önemli olan zincir boylarının birbirleriyle aynı olması. İlk kez yapıyorsanız birbirleriyle aynı olmayabilir. Eliniz alışana dek bunu sürdürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Emin olun kısa süre içerisinde yapabileceksiniz. 3 tane zincirimiz var. 19'a tamamlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 19 zincirimizi elde ettik. Şimdi ipimi şöyle bir bırakayım. Rahat gelsin. Öncelikle taban için bir sıra sık iğne öreceğim arkadaşlar. Tığımda ilmeğim var. Geri dönüyorum ve zincirimi yan çeviriyorum. Şurada kesik kesik görünen çizgiler olacak. Bakın şunları kullanarak yapacağız şimdi ilk sıramızı. Bir sık iğne oluşturuyorum. Nasıl yapıyorum? Tığımda ilmeğim var. Şu kesik çizgiyi alıyorum. İçinden ilmek geçiriyorum. İkisini bir kapatıyorum.
Zaten zincirinizi yan tuttuğunuzda çok rahatlıkla görebileceksiniz. Şöyle hatta biraz yakından göstereyim size. Bakın zincirimizin ön tarafı, yan çeviriyorum. Şuradaki hemen kesik çizgiyi görüyorum. Onun arasından tığımı sokup ilmeğimi alıp ikisini bir kapatıyorum. Her birine bir tane çalışacağız. Şöyle alalım. Hepsine birer tane sık iğne oluşturuyoruz. Bu sıramızı sık iğne olarak tamamlayacağız. Ardından model kurmaya hemen geçeceğiz. Şöyle birer tane sık iğnemizi yapalım. Başa kadar ilerliyorum. Sıra sonunda ne yapacağız onu göstereceğim. Nasıl ilerlememiz gerektiğini, hangi modeli kullanacağız, model kurulumunu göstereceğim. Sayıların artmaması gerekiyor yapacağımız modelde. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi son sık iğnemi yapıyorum. Bakın şunu aldım. Şu zincirinizi takip edin. Tekrar buna batmayın. Hemen onun yanındakine batacağız. Şu şekilde batıyorum. Ve bu ipimi de içeriden yürütüyorum. Dönüyoruz. Herhangi bir arttırma yapmıyorum. Şöyle bir bırakalım. Şimdi bir sayalım. Elimizi düzeltelim. El ütüsü yapalım. Kağıt iple örerken bunu mutlaka yapın. Düzelterek örün arkadaşlar. Şimdi bunu dönüş için kullanmıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu bir taraf. Şimdi 2 tane ördük. Sayarak gidelim arkadaşlar. Şimdi bakın bu tarafa döndükten sonra şöyle çevirdiğinizde bir zincir görüntüsü görüyorsunuz. Şimdi yapmış olduğumuz bu teknikle kesik çizgilere batarak bu tarafta ilk tarafta batarak bu tarafa zincir görüntüsünü bıraktığımızda şu örgümüzün ara kısmı açılmayacak arkadaşlar. Öbür türlü açılır. Boşluklar görünür. Deneyerek de bunu kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben bunun iki tarafını alıyorum. Bakın 2 ilmeği de alarak öreceğim. Şu şekilde alarak öreceğim. 2 tane ördüm. 3. sık iğnemi örüyorum. 4. sık iğnemi örüyorum. Yine hepsine birer tane batıyorum. 5 6 şu ipimi arada götürüyorum. Sıkıştırarak, yerleştirerek devam ediyorum. 7 8 9 10 11 tane yaptık. Ara ara düzeltmeyi ihmal etmiyorum. On 12 13 14 15 16 17 ve dönerken kullandığım bir zincirim vardı. Şimdi onu da alıyorum. 18'i tamamlıyorum. Şöyle arasından alacağım. Zorlanırsanız tığınızın kancasıyla şöyle bir yer belirleyin. Ve 18. Şimdi tamamladık arkadaşlar. Burada dönüşte yapacağımız işlem nedir? Hemen onu göstereceğim size. Örgümü düzeltiyorum. Şimdi 36 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi hemen modelimizi kurmaya başlayacağız. Tığımızda ilmeğimiz var. İlk olduğumuz sık iğneye bir tane tığımın kancasıyla ilmek çekiyorum. Hemen yanındakinden bir ilmek daha çekiyorum. Bakın. Dönerken kullandığımız zincire bir sık iğne yaptık geldik. Hemen ona tekrar battık. Yanındakine battık ve son ilmeği ikincinin içinden geçiriyoruz. Ve ikisini bir kapatıyoruz. Bakın birinciyi yaptık. Şimdi modeli kuruyoruz. Tığımızda ilmeğimiz var. Bu kez şu en son yaptığımıza batıyorum. Yanındakine batıyorum. İkincisinin içinden geçiriyorum ve kapatıyorum. En son çalıştığım sık iğnedeyim. Bir tane çekiyorum ilmeğimi. Yanındakinden çekiyorum. İkinciyi alıp ikincinin içinden geçirip tamamını kapatıyorum.
bulunduğum sık iğne, yani en son yaptığım modeli yaptığım sık iğne deliğine batıyorum, yanındakine batıyorum, içinden geçiriyorum ve ikisini bir kapatıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın, şöyle bir modelimiz oluşacak. Düğüm düğüm gibi görünecek. Bu yaptığımız ilki. Buraya bir ilmek belirleyici takalım. Şöyle ilmek belirleyicimi buraya takıyorum. İlk yaptığımıza taktım. Şimdi bulunduğum sık iğnedeyim. Yanındakinden aldım. İkincinin içinden geçirdim. İkisini kapattım. Bulunduğum sık iğneden aldım. Yanındakinden aldım. İkincinin içinden geçirdim. İkisini bir kapattım. Bulunduğum sık iğne, yanındaki, içinden geçirdim. İkisini kapattım. Başa kadar aynı şekilde bunu tekrar ediyorum. Sayı artmamış oluyor. Çünkü hem buradan en son çalıştığımdan aldım, yanındakinden aldım, arttırma olacak. Ama ben en son aldığım ikincinin içinden geçiriyorum ve ikisini bir kapatıyorum. Sayımı arttırmıyorum. Hem bir model yapmış oluyorum hem de sayımı korumuş oluyorum. Şimdi yaklaşıyoruz dönüşe. Dönüşü nasıl yapacağız onu görelim. Bakın sonuncuyu yaptım. Şimdi şuradaki dönüş zincirimiz. Şöyle bir tane zincir var burada. Görünüyordur umuyorum. Bakın bu da yanındaki. Şurada bir tane var. Burada bir tane var. Ben olduğum yerdeki sık iğneden battım. Bir yanındakinden battım. İçinden geçirdim. Kapattım. Aynısını yapıyorum bakın. Dönerken bir değişiklik yapmıyoruz. Bu şekilde döndürmüş oluyorsunuz örgünüzü. Şimdi elinizle şöyle şekillendirerek mutlaka yapın. Bakın şimdi ben böyle döndürdüğümde buradaki ilmekler çok geniş kaldı. Hemen onu ayarlıyorum. Bulunduğum sık iğne, yanındaki içinden geçir ve kapat. İlmeklerinizi örerken mutlaka kontrollü örün. Yani ne demek? İlmek boylarınız birbirine denk olsun. Bakın şekilleniyor. Dönüş göstereceğim size. Şöyle. Bakın bu ilk sık iğne ördüğümüz sıramız, üzerine model kurduk. Bu şekilde devam edeceğiz. İlmek boylarınız aynı olsun ve şekil vererek şöyle elinizle yapın. Örgünüz yamulmasın. Bu şekilde devam ediyorum. Başa kadar gelelim. Sayılarımızı kontrol edeceğiz. Birleştirmeyi nasıl yapacağım bir sonraki sıraya onu göstereceğim size. Şöyle bir tanesi kaldı. Çok sık örmemeye çalışın. İlk kez örüyorsanız kağıt ipi zor olabilir sizin için. Kağıt ip alırken yumuşak formda olmasına dikkat edebilirsiniz. Ben yumuşak formlu ipler kullanıyorum. Sararak direkt kullanıyorum. Herhangi bir işlem uygulamıyorum. Evet. Son sık iğnelerimizi yapıyoruz model kurulumlarında. Evet, bakın. Yine içinden geçiriyorum. Şimdi sadece bu kaldı. Bulunduğumdan aldım. Kalan sık iğnemi aldım. İçinden geçirdim ve kapattım. Şimdi hepsini örmüş olduk. Bir bakalım. Bakın bunu ördüm. Bunu da zaten ilkinde örmüştüm. Sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. 36 sık iğne üzerine 36 tane modelimizi kurduk. Düğüm model olarak. Şimdi şu ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın artık arkadaşlar bunu döne döne öreceğiz. Şimdi bulunduğum sık iğneden alıyorum. Yanındakinden alıyorum. İçinden geçiriyorum ve kapatıyorum.
Buraya bir ilmek belirleyici takalım. İlk ördüğümüze. Hemen yine modeli aynı şekilde devam ettiriyorum. Köşe dönüşlerini yaparken el yordamıyla da yerleştiriyorum. Şöyle düzelte devam ediyorum. Şöyle bakalım. Şu örmüş olduğumuz sık iğne sıramız ve modelimiz bu halde görünecek. Şöyle düzeltin ve örmeye devam edin. Bundan sonraki sıralarda her bir ilmek için aynı model uygulamasını çalışacağız. Köşelerde yine aynı dönüşlerimizi yapacağız. Sayınızın artmasına, azalmasına izin vermeyin. Sayılarınızı sayarak kontrolle ilerlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kaç sıra öreceğiz ona bir bakalım. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örmüştüm. Yine aynı şekilde örmek istiyorum. 9 sıra öreceğim. Nasıl devam edeceğimizi birlikte göreceğiz. Arkadaşlar şimdi ben tamamladım. 10 sıra ördüm. Kırmızı ipim diğer ipime göre biraz daha kalındı. O yüzden boyutu bir tık daha farklı oldu. Şöyle sizin için de ölçüleri vermiş olayım. 12 santim. Şöyle de yaklaşık 9 santim oldu benim örgüm. Siz de yine boyutu kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi son ilmeğimi şöyle örüyorum. Ve diğerine aynı yere batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Şöyle hepsini ilmek kaydırmayla yapıp şurada tekrar bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Yani hepsini bir kapattım. Sonra da bir tanesini aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim ve kapattım. Şimdi bu şekilde sonlandıracağım. Şöyle ipimi kesiyorum. Bu ipimizi saklayacağız. Şöyle içeriye alıyorum. Şöyle bakalım. Şuradan geçirebilirim. Şöyle bir tane düğüm yapalım. Evet. Şöyle bir iğne yardımıyla içeriye çekeceğim. Böyle şuradan çekebilirim. İpimi saklıyorum. Evet. Ucunu kesiyorum. Şimdi arkadaşlar alt tabanımızı bitirmiş olduk bu şekilde. Şimdi üst tarafını nasıl yapalım? Ben simli iple çalışacağım. Şöyle içinden alayım. Şöyle baş kısmı biraz açılmış. Tam ortalayacağız örgüyü. Şöyle diyebiliriz. Bizim şu içeriye sakladığımız tarafı iç kısımda alalım. Şunu düzeltelim. Şimdi buradan başlayacağım. Toplamda 36 sık iğneydi. 18 sık iğnesini öreceğim. Şöyle bir bakayım. Denk geliyor mu? Şöyle yaparsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, evet 18'e denk geliyor. Şimdi şu ilk ilmekten başlıyorum. Şöyle karşı tarafından başlayalım. Şöyle düğümleyebiliriz ipimizi. Ucunu da içinden yürütebiliriz.
Şöyle alıyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Arkadaşlar çantayı örerken alt tabanında, üst tarafında istediğiniz şekilde farklı modellerde çalışabilirsiniz. Bu piramit cüzdan tarifimizi farklı istediğiniz modellerle, kolayınıza gelen modellerle de çalışabilirsiniz. Bir yanındakinden ikisini bir kapatıyorum. Bir sonrakine alıyorum ve ikisini bir kapatıyorum. Sık iğne ile ilerliyorum arkadaşlar. Model çalışmayacağız üst kapakta. Şöyle ipimi bırakayım. İpimi de içinden yürütüyorum. Simli ipim bir tık daha kalın. İplerin kalınlıkları birbirinden farklı olabiliyor. Renklerde de farklılık gösterebiliyor. Diğer iplerde olduğu gibi. Yerleştire yerleştire, şöyle çekiştirerek örüyorum. Evet. Bakın, kaydırma yaptığımız yere geldik. Şurayı aldım. Şimdi şurayı alacağım. Bir yanındakini atladım. Sık iğne yaparak ilerliyoruz. Şöyle işaretleyici koymadığım için hemen bir saymam gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 sonuncuyu yaptım. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şimdi düz bir kenar çıkmak için burada yapacağımız ufak bir teknik var arkadaşlar. Zinciri çektikten sonra ilk boşluğa batmıyorum. İkinciden başlıyorum. 1, 2, 3. Hepsine birer tane batıyorum şimdi. 4, 5. Sona geldiğimizde göstereceğim. 6, 7. Şöyle çeviriyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi örgümün şu yan tarafından alacağım. İlk sırada bunu göremeyeceğiz. O yüzden şu yan kısımdan alalım ve bir tane örelim. Şimdi buradan kırmızı ipime geçiyorum. Şöyle renk değişimimizi yapalım. İçinden geçirdim. Burada düğümleyeceğim. Sonra içine çekeceğim. Şöyle sıkıştırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. İlkine değil, ikincisine. Sık iğne yaparak devam edeceğim. Her birine bir sık iğne yapacağım. Baştaki ipimizi de sıkıştıralım. Ve düğümleyelim şöyle önce. Şimdi dönüp geldiğimde buradaki kenardaki kesik çizgiyi kullanacağız. Neresi olduğunu size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi zaten sıra sonunda da aynı işlemi yapacağız. 18 tane sık iğnenizi kaybetmemeye çalışacaksınız. Sayımızı koruyacağız. Evet. İlerliyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar döneceğiz. Tekniklerle dönüşlerimizi yapacağız ve örgümüzü uzatacağız. Son 2 sık iğnemizi yapıyorum. Bakalım şimdi sayalım, bakın. İkinciden başladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane var. Bizim 18 tane elde etmemiz gerekiyordu. Bakın şu kenarda olan ilmekten yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve ilkine değil ikincisine batıyorum. Bu şekilde daha düz bir görüntü kenar elde edeceğiz. Daha muntazam duracak örgümüz.
pürüzsüz bir kenar gidişi olmuş olacak. Şimdi ikişer sıra olarak tamamlayacağım. Tekrar bir dönüş göstermek istiyorum. Başa kadar birlikte ilerleyelim. Son sık iğnemi de yapıyorum. Ve bakın şuradaki kenardaki renk değiştiği için daha rahat göreceksiniz. Kesik çizgiyi alıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle kenarımız dümdüz çıkacak. Şimdi bunu arkadaşlar ne kadar yapacağız bu işlemi? Hemen onunla ilgili bilgi vermek istiyorum size. Bakın. Şimdi cüzdanımızdan yola çıkalım. Daha uzun olması gerekiyor ki içine kapsasın. Bakın arkadaşlar şöyle kıvırdığınız zaman burası içeride kalacak. Şu uç kısmı da tepe noktasına denk gelecek şekilde katlanacak. Bunu ölçerek kendiniz de bulabilirsiniz. Herhangi bir ölçü olması şart değil. Çünkü elden ve ipten ölçüler değişecek arkadaşlar. Şöyle tuttuğunuzda bu kısım içeriye girecek. Bunu baza alarak yapacağız. Bakın. Şimdi devam edelim. Bu şekilde devam edeceğim ben. Katladığımda bu kısmın içeriye girmiş olmasını göreceğim. Orayı o uzunlukta örerek aynı sistematikte devam ederek geliyorum. Şimdi tamamladım sayılar arkadaşlar. Bakalım. Şu şekilde ikili sıralar halinde ördüm. Şimdi nasıl ölçüyorum? Tekrar bir görelim. Cüzdanı şu şekilde tutuyorum. Bakın. Bu şekilde katlıyorum. Ve ucunu birleştirdiğimde bu kısmın kapak kısmı içerisine girmesini istiyorum. Benim için yeterli olacak. Şimdi diğer sırayı, ikinci sırasını simli iple olan ikinci sırayı iki ucunu birleştirerek öreceğim. Şu şekilde birleştireceğim. Önce şöyle bir zincir çekelim. Geri dönüyorum. Şu şekilde birleştiriyorum. Ve şuradaki kenardan battığımız ilmekten geçiriyorum. Şöyle alıyorum ve içinden geçiyorum. Önce bu şekilde bir birleştiriyorum. Sonra aynı ilmeği tam karşılığındaki başlangıç ilmeğinden şu şekilde ipimi alıyorum ve karşılıklı olarak sık iğnelerle birleştireceğim. İki tarafını da alalım. Bir tanesini eksik almışım. Evet. Bakın. Bir buradan parçanın iki ucunu da birleştirmiş olacağım. Şurada tekrar zincir çekmemiz gerekecek. Bir zincir çekmiştim, ilmek kaydırmayla birleştirmiştim. Tekrar bir zincir çekip karşılıklı birleştiriyorum. Çünkü aşağıda kaldı ucu arkadaşlar. Şimdi karşılıklı olarak devam ediyorum. Hepsine bir sık iğne yapıyorum. Bu taraftan iki tarafına, bu taraftan iki tarafını alıyorum ilmeklerin ve birleştiriyorum. Başa kadar aynı işlemi uyguluyorum. Sonuncuyu da yapalım. Ve tamamladık. Şöyle bir zincir çekiyorum ve bekletiyorum. Şimdi bakalım, deneyelim. Katlıyorum ve yuvarlıyorum içerisine. Gördünüz mü? Bu şekilde girmiş oldu. İstediğimiz de tam olarak buydu. Şimdi ipimi istersem kesebilirim. Hatta şöyle göstereyim size. İsterseniz 2 tane yapabilirsiniz sap kısmını demiştim. Hemen onun için zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane zincir yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle kesiyorum. Çekiyorum. Şimdi
Bu ipimizi de keselim. Bununla da işimiz bitti. Şimdi diğer ucunu çalışalım. Şu kısımdan, başlangıç noktasından bir ilmek çıkartacağım. Simli ipimi kullanıyorum ben. Şöyle bir düğümlüyorum. Ve şöyle ilmek çıkartacağım. Zincir çekeceğim. İpimin ucunu bir sağa bir sola alıyorum. Bakın zincirin içinde. Onu da yürütmüş olacağım. Şöyle simi dağıldığı için ikisini bir tutalım. Şu şekilde. Bununla ilgili ölçü ya da sayı vermeyeceğim. Çünkü kendi cüzdanınıza uygun şekilde siz kendiniz uzunluğunu belirleyebilirsiniz. Ben de saymıyorum. Ölçeceğiz birazdan. Kendimize nasıl kılavuz alabiliriz onu göstereceğim. Şimdi bir bakalım. Şimdi şöyle tuttuğumuzda, içine yuvarladığımızda şurada öncelikle bir ucunu çekelim. Şu köşe noktasından yapalım. Şöyle ipimin ucunu alıyorum. Tığımın kancasıyla çekiyorum. Kesmeden önce kontrol etmemiz daha uygun olacak. Bakın. Şöyle sonuna kadar gittiğinden emin olalım. Evet. Şu şekilde. Bakalım. Gayet yeterli oldu. Hatta şöyle ikisini de denk yapalım. Fazla bile çekmişiz. Şöyle birazını geri sökeceğim. Evet. Sonucunu alayım. Boncuk takacaksanız biraz daha uzatabilirsiniz hatta, çünkü düğümleyeceğimiz için. Evet. Ben şimdi ahşap boncuklar kullanacağım çünkü ve kesiyorum. Şöyle ipimi de çekiyorum. Ama bu ip içeride kalacak çünkü açtığımda çıkmasını istemiyorum. Evet. Bakın. Çünkü bunun ucuna biz boncuk takacağız. İsterseniz daha uzun da yapabilirsiniz, tamamen açılması için. Şimdi ahşap boncuklarımı şöyle kullanayım. Şöyle ucunu düğümlüyorum. Sim kısmına da alıyorum. Evet. Şöyle tekrar ahşap boncuğun içinde bırakacak şekilde ucumu da gönderiyorum. Evet. Şöyle çekelim. Burada kesebilirim. Diğerinden farklı olmuş olacak. Siz de hangi yöntemi kullandığınızı yorumlarda bana yazabilirsiniz. Tek bağlama mı yoksa tek mi çift mi? Hangisi sizin için daha kullanışlı oldu? Benimle paylaşabilirsiniz. Ya da hangisini tercih etmeyi düşünürsünüz? Benimle paylaşabilirsiniz tercihinizi. Evet, bu ucunu da keselim. Farklı fikirleriniz varsa onları da tabii yazabilirsiniz. Birbirimizden de fikir almış oluruz. Bu şekilde olacak. Şimdi bu ipimizi de içeriye çekiyorum ben. Evet, uçların içine çektim ve tamamladım. Şöyle bir görmüş olalım. Çekerek kapatıyoruz. Şu şekilde düğümleyerek kullanabiliriz. Renk uyumu da çok hoşuma gitti. Simli ipi çok yakıştırdım ben. Bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Hepinizin ellerine sağlık. Bu şekildeki içeriklerime ulaşabilmek için kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Anında haberdar olabileceksiniz yayınladığım projelerden. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.